Sevgili dostlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Allah inşallah gönlümüzden geçen bütün hayırlı murada en doğru zamanda, en güzel şekilde ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Sözde, sohbete dua ile başlamak insana yaraşır en güzel haldir. İnşallah ses tonumuzu ayarlayarak, gönlümüzü, frekansımızı ayarlayarak, iletişimin gerekliliklerinin farkında olarak insanlarla, varlık alemindeki her şeyle ses yoluyla, sada yoluyla en güzel şekilde bağlantı kurmanın yollarını bulmak. Bugün sizinle araba yolculuğumuzda medeni enstrümanları çalmak, medeni aletleri kullanmak, medeniyetleşme yolunda iletişim araçlarıyla münasebet kurmak hususundaki fikirlerimi paylaşacağım. Öncelikle cep telefonu. Cep telefonu ilk çıktığı zamanlarda hatırlarsınız, 90'lı yıllarda otobüsün içerisinde, tramvayda telefon çaldığında, cep telefonu, herkes dönüp bir bakardı şöyle. Kimin telefonu çalıyor, kim bu zengin? Çünkü 1000-2000 dolar civarında hat alıyordunuz, telefon alıyordunuz, telefon yoktu ortalıkta. Yani telefon bulmak, hele küçük bir telefon bulmak, Motorola telefonundan sonraki diğer markalar, işte Samsung'lar, Siemens'ler, Ericsson'lar, ondan sonra çıkan Nokia'nın estetik telefonları, Nokia'nın peş peşe gelen modelleri, şimdi hepsi tarihi oldu. Ancak o günlerde telefon çaldığında, mesela Almanya'dan telefon geliyor birisine, gayri ihtiyari, orası çok uzak diye bağırarak konuşuyoruz telefonda konuşan. Alo, evet, sizi duyuyorum, ben de İstanbul'dayım. Sanki çok uzak olunca telefon sesi gitmiyormuş gibi uzunca bağıra konuşurdu, telefondaki insan duysun diye. Ama o konuşurken tüm tramvay, tüm otobüs, tüm ulaşım araçları, herkesin dinlediği bir alan oluyordu. Halbuki telefon o gün de bugün de böyle, bakın, sessizce konuşuyorum şu anda sizle. Sessizce konuştuğumda da sessize gider. Sadece biraz düşük sesle, kısık sesle gelir ama duyarsınız. Çok önemli değilse ulaşım araçlarında, kalabalığın içerisinde acil bir şey var mıydı dersiniz, telefon açar açmaz. Yok, acil değil. O zaman müsait zamanda görüşelim, otobüsteyim dersiniz. Başı ağrıyan vardır, tefekkür halinde olan vardır, canı sıkkın olan vardır. Vardır da vardır. Neden anlayışlı olmuyoruz? Uzun uzun konuşuyoruz, hakaret ediyoruz, telefonda küfür ediyoruz, terbiyesiz ifadeler kullanıyoruz, hem de insanlar içerisinde. Birisi de beyefendi biraz sakin olun, ne biçim konuşuyorsunuz deyince yumruk sallıyoruz. Ya sizin insanlığınız, sizin Müslümanlığınız, sizin ülke vatandaşı olmanızın ne kıymeti var, ne tadı var, ne hoşluğu var? Hiç yakışıyor mu? Hiç yakışıyor mu size, bize? İnanın yakışmaz. Bu duygu, düşüncelerde olup da aynı şehirde yaşayıp beraber yaşama kültürünü öğrenemeyen insanlar lütfen geldikleri yere geri dönsünler. Avrupa'ya gittiğinizde, başka ülkelere gittiğinizde kafanıza göre araba kullanabiliyor musunuz? Camı açıp külü aşağı bırakabiliyor musunuz? Kapıyı açıp yere tükürebiliyor musunuz? 20 metre ötedeki sigara küllüğüne kadar yürüyüp orada külü söndürüp ondan sonra tekrar toplantınıza girmek zorundasınız. Kendi dükkanının önündeki izmariti, önündeki ızgaraya doğru fırlatan yanında bir bayan var. Gözümün önünde oldu. Nasıl insanlar olduk biz Allah aşkına? Okumuşu da böyle, okumamışı da böyle. Telefonla konuşmak, telefonla karşıdaki insana ne söyleyeceğini bilmek. Örneğin bizi hiç tanımayan birisi telefon açıyor gecenin saat 10'unda. Buyurun Selman Hocam. Efendim ben sizinle tanışmak istiyordum. Ya gece saat 10. Saat 10'da
telefon açılır mı? Hiç tanışmıyoruz. Hiç tanışmıyoruz. O saatte acil olan telefonlar açılır. Hastaneler, ölümler, kalımlar. Bu bir. Hiç tanışmıyorsak yakışık olan şu değil mi? Benim adım Ahmet Gürsel. Sizinle konuşmak isterim. İstanbul'dan arıyorum. Kur'an dersi hususunda ya da üniversiteyle alakalı birkaç danışacağım şey olacak. Müsaitlerinizi bildirirseniz sizi aramak isterim diye bir not düşersiniz. Karşıdaki insanda şu saatte müsaitim arayabilirsiniz der. Yani telefon numarası olması ya da iş yerinin adresi olması önünüze gelen insanın kapısını direkt çalmanız ve içeri girmeniz anlamına gelmez. 40 hanelik köyde otursak hep beraber hepimiz birbirimizi bilsek, evimizde de müsait olduğumuzu bilsek, hadi bir nebze karşılanır tarafı var. Ama hiç tanımadığınız bir insana, kadın olsun erkek olsun, gecenin bir saatinde telefon açılmaz. Açılmaz. Böyle bir telefon geldi gece saat 10'da. Belki şu anda bizi dinliyordur dostumuz. Telefonun sesini açtım. Saat 10'da pazar günü bu saatte birisi aradığında karşımdaki insanlar bu arayan kimdi diye soracaklar. Şu an sizi dinliyorlar. Kim olduğunuzu tanıtın. Herkes sizi tanısın. Ona göre sohbet gerekiyorsa devam edelim dedim. Özür diliyorum, ben anlayacağımı anladım dedi. Anlayacağınızı anladınız da biz sizin ne anlattığınızı ve ne anladığınızı da anlamadık. Onu anlatın dedim. Ses yok. Aziz dostlar, iletişim kazası budur işte. Önce doğru bir iletişim modeli oluşturacaksınız. Üniversitedeki profesörlerimiz, bu yaşa geldik, hocalarımız, biz pat diye telefonla arayamıyoruz. Derstedir, toplantıdır, konferansıdır, makale okuyordur, tezleri okuyordur, evindedir. Mesaj çekiyoruz telefonuna gündüz. Gece ise mail atıyoruz. Kıymetli hocam, sanki herkes görüyormuşçasına. Belki bilgisayarı ortak kullanıyorlar. Belki şirketin ortak mailine düşüyor. Sizin hususi sohbetinizi maile dökemezsiniz. Orada kalır çünkü. Mesaj akşam saat 6'dan sonra mümkün mertebe mesaj göndermeyin. 6'dan sonra mümkün mertebe evli olsun, bekar olsun hiç kimseye telefon açmayın. Acilse mesaj atın. Çok önemli bir hususta telefonla konuşabilir miyiz? Size bazı bilgiler aktarmam gerekiyor diye sorarak ondan sonra telefon açacaksınız. Hele bir de bugünlerde bir görüntülü arama hastalığı başladı. Ya karşı taraf ev halidir, camidedir, arabadadır, tuvalettedir, uygunsuz bir durumdadır. Bu insanı telefonla görüntülü aramak neden? Neden? Telefonla görüntülü arıyorsunuz, siz karşıda tek kişisiniz. Etrafınızda kimler var bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz ki. Siz kişisel kimlik, kişisel hususi bilgileri ahlaki açıdan, erdem açısından değerlendirip karşıdaki insanı görüntülü arayıp aramama hususunda henüz bilgi sahibi olmadıysanız telefon kullanmayacaksınız. Görüntülü telefon hiç kimse aranmaz. Hiç kimse. Görüntülü aramanın adabı da şudur. Önce yakınsa telefon açarsınız. Ya olduğun yerde müsait misin? Yalnız mısın? Ben de yalnızım. Görüntülü konuşmak istiyorum. Seni çok özledim diyebilirsiniz annenize, babanıza, kardeşinize. Anne baba da dahil buna. Saçı başı açıktır. Gecelik kıyafeti vardır. Ne bileyim rahat kıyafetler vardır. Siz karı koca karşısında açmışsınız görüntü. Belki müsait değil karşı taraf. Kadın olsun erkek olsun. Neden görüntülü arıyorsunuz Allah aşkına? Neden? Neden? Öyle yapıyor herkes. Yapmıyoruz biz. Görüntülü arayanların oraya basıyoruz. Ondan sonra kendilerini sesle arıyoruz. Ne demek bu? Görüntülü aramayı. Aynı hareketi bir daha yapmaya devam ediyor. Anlamıyor oradaki ince mesajdan. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iletişimin bir numarasıydı. Kur'an emretti. O günkü cahillere kapının önüne gelip sana birbirlerine bağırıp çağırıp birbirlerini davet ettikleri gibi seni çağırmasınlar ey Muhammed diyerek peygamberimize söylüyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da
O dönemin sahabelerine bunu anlatıyor. Kecehri ba'dikum li ba'din en tehbata a'malukum ve entum la teş'urun. Bu şekilde bağırarak birbirinizi çağırdığınız gibi peygamberi çağırırsanız bilmeden yaptıklarınız amellerinizi mahvedersiniz, yıkar, ezer geçersiniz diyor. Ve bunun farkında bile olmazsınız. Oldu mu şimdi? Aynı şey yapıyoruz. 5 vakit namazımızda elhamdülillah ama her türlü paldır küldür hareket var. Sadece namazlarımızdan mı hayra geçiyoruz? Sohbetimiz, muhabbetimiz, ticaretimiz, iletişimimiz, bunlardan sevap, ecir, mükafatı yok mu zannediyorsunuz? Aziz dostlar, bunlar da var. Lütfen, gecenin bir saati, dünyanın bir ucundan da olsa, saat farkı varsa dahi görüntülü aramak istiyorum, müsait misin? 5-10 dakika kadar sürebilir. Mesajı böyle yazarsınız. Böyle iletişim kurduğunuzda herkes size buyursunlar der. Ama paldır küldür oradan buradan gördüğünüz gibi herkesin yaptığını bildiğiniz, zannettiğiniz gibi yapmaya çalışırsanız işte bu durum gerçekten sizi de karşıdaki insanı da çok üzer. Telefonla ilgili söyledim. Arabaya binme adabı. Tok diye kapıyı kapatmalar. Kapıyı sonuna kadar açmalar. Arabadan aşağı inerken aynaya bakmadan şöyle pat diye açıyor. Yandan bir araba geliyor. Motor geliyor. Çarpıyor. Adam ölüyor. Dikkat etseydi. Ya senin kapını açacaksın. Nereden bilsin? Aynadan gözükmüyorsun ki. Kapı öyle mi açılır? Sen sinyal şu aynaya bakıp da kapıyı açsana. Neden? Kapının zili 10 defa basılmaz. Bir defa basılır. Beklenir. Karşıdan cevap gelir. Cep telefonu alo diyeceksiniz. Açıyorsunuz. 1 çalıyor, 2 defa çalıyor, 3 defa çalıyor, 4, 5, 6, 7. Ya karşıdaki insan demek ki açamıyor telefonu. O zaman 3 defadan fazla çaldırmayacağız. Cevaplarken de mümkün mertebe en geç 2. defasında telefonu açacağız ki karşıdaki insan rahatsız ettim galiba düşüncesine varmasın. Bu kadar ince mi? Bu kadar ince adab-ı muaşeret, insanlar arası iletişim bu kadar ince. Siz ince davranırsanız size de ince davranırlar. Vallahi bu hareketleri görüyorum. Çok üzülüyorum. Bakın şimdi şeridimize gidiyoruz. Beni böyle sağa sola giderken görmezsiniz. Niye yapmam? Çünkü arkamdaki korkusunu istemem. Öndeki endişesini istemem. Suratımı, mesafemi kollarım. Eğer sağ tarafa geçeceksen şimdi geçeyim bize. Hemen sinyalimi veririm. Yavaş yavaş arka taraf. Bir de sinyal verdim yol benim zannediyor insanlar. Arkadaki arkadaş son sürat geliyor göreceksin. Ona göre şerit değiştirmeyeceksin. Dörtleri yakmış park yeri bekliyor. Yolun ortasında duruyor kadıncağız. Ya dörtleri yaktık diye yolun ortasında durma hakkı senin olmaz. Bak motor sıfırdan geçiyor burada. Bu motoru göreceksin. Görmedim ben. Göreceksin. Göremiyorsan trafiğe çıkmayacaksın. Trafiğe çıkmak suçtur. Yani %100 haklı da olsanız kazada siz trafiğe çıkarak suç işlemiş olursanız size 1 puan ceza yazarlar. Diğeri 7 puan alır. 8 üzerinden örnek veriyorum. Aziz dostlar, araba kullanmanın eğitimini almak ehliyet alana kadar değildir. Araba kullanmanın, ileri sürüş tekniklerinin, karda kışta kullanmanın, ASR, ALS, ASS, ABS ne kadar fren sistemi varsa bütün bu fren sistemlerini kullanarak bileceksiniz. Bilenlerden tecrübe edeceksiniz. İletişim aletlerinin bilgisayar çağındayız. Artık uzay çağındayız ve bu aleti artık kullanmak zorundayız. Her yerimiz, uçak biletimiz, otobüs biletimiz, okul kaydımız, okul derslerimiz, Allah'ın bütün her şeyi internet üzerinden yapılıyor. Bilemeyeceğim, öğrenmek de istemiyorum. Öyle bir şansımız yok. O zaman burada donduracağız hayatımızı, yaşamayacağız. Ayak uydurmak durumundayız. Hayata intibak etmek zorundayız. İnsanlarla paylaşmayı bilmek zorundayız. Şu yazan bütün kurallara uymak durumundayız. Karşıdaki insanı hiçbir şekilde üzmeden işimizi yapmak zorundayız. Kıymetli dostlar, bugün biraz adab-ı muaşereti, trafik kanunlarını, iletişim kurallarını sizlerle konuştuk. Ama inanın çok üzülüyorum bu eksikleri görünce. Sizler de fark edip üzülüyorsunuzdur, inanıyorum. Ben bilmiyordum, bileceksiniz. Duymamıştım, duyacaksınız. Görmemiştim, göreceksiniz. Yok öyle görmedim, bilmedim, duymadım. Nasıl yapacağım söylemediler bana. Öğreneceksiniz arkadaşlar, öğreneceğiz.
öğreneceğiz. Öğrenmek durumundayız. Arabaya biniyorsak alkolsüz. Araba kullanıyorsak sigarasız. Lütfen Allah rızası için şu camı açıp şu camdan aşağı ızgara nasıl fırlatırsınız ya? Sonra bizi Avrupa Birliği'ne almıyorlar. Ya niye alsınlar Avrupa Birliği'ne? Orada bir kamyon şoförü bir sigara içsin bakayım araba kullanırken. Kazara 4. şeritten 3. şeritte bir geçsin bakayım kamyon şoförü. Bir geçsin bakayım ne oluyor? Bir daha direksiyon çıkabilir mi? Burada öyle değil ki. Abi idare et bizi polis abi falan. Sen sol şeride geçmişsin. 4 şeritlik yolu kapatmışsın. Sırf arkadaki kamyonla birbirinize rakip olmuşsunuz, yol kapmaya çalışıyorsunuz. Ya senin yükün ağır, senin bu şeritte ne işin var? Öndeki de gitmiyor. O da haklı. 4. şeride geçmiş ablamız, abimiz 80'le gidiyor. 70'te gidiyor. Tır sola kaçıyor. Niye böyle yapıyorsun abi? Ben sağdan soldan sakin sakin gidiyorum. Ya bu yolun bir hakkı var. Senin sağ şeritte gitmen suç. En sağ şeritte gitmen suç. Otomobilin yeri değil orası. Kamyonun da sol şeritte gitmesi suç. Peki kim suçlu? İkisi de suçlu. Güya ikisi de çok süratle gitmiyormuş o tarafa. Bu da yol bulamıyormuş, bu tarafa gidiyor. Bunun affedeli bir tarafı yok. Yanlış yanlıştır. Aziz dostlar, istirhamım hayatı güzelce yaşamak, medenice yaşamak için bir takım şeylerin bilgisini üzerinize almak, öğrenmek, duymak, bilmek durumundayız. İnşallah derslerimizi en güzel şekilde alalım. İnsanlığımızı, Müslümanlığımızı, bu çağın insanı oluşumuzu en güzel şekilde temsili olarak önce kendimizde bulalım. Ondan sonra başkalarına da örnek olalım, örneklik olalım inşallah. Aziz İstanbul'un bağrından şimdi Sur'un Fatih ilçesinin hemen Sur'un hizasından Marmara Denizi sağ tarafımızda giriş yapacağız. Allah inşallah böyle Sultan Fatih'in beldeleri fethettiği, gönülleri fethettiği gibi bize de gittiğimiz yerlerde gönülleri fethetmeyi nasip eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.